Merhaba arkadaşlar. Daha önceki çalışmamızda bu motifin yapımını göstermiştim. 2,5 numaralı çantada kullanacağım için 2,5 numaralı tığla yapmıştım motifleri. Dediğim gibi hırka yapıyorsanız bunu mutlaka 3 veya 3,5 numaralı tığ kullanabilirsiniz daha yumuşak olsun diye. Çanta için şimdi 19 tane böyle motiflerimizi hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıralı 19 adet motif hazırladık. Elinizde kalan koton ipleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim mesela bazısı yarn cinsin, bazısı Alize Cotton Gold'un. Yani elinizde olan aynı kalınlıktaki iplerinizi kullanarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi 19 tane motifi hazırladıktan sonra 15 tanesini yani 3'e 5 olarak 15 tanesini hiç ip koparmadan eklemesini yapacağız. Şimdi motifimizin herhangi bir köşesinden başlıyoruz. Şunları şöyle kenara alayım arkadaşlar. Dediğim gibi eklemesini istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Ben ekranda siyah göstermek istemedim. Krem tonunda bir ip kullanıyorum. Önce bir tane zincirle kitlememi yaptım. Buradaki köşeden herhangi bir köşeden başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Önce buraya bir köşe çalışması yapıyoruz. Trabzanlarımız ikili trabzan. Çektiğim zincirle 3 tane trabzanımız oluştu. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine girerek 3 tane daha trabzan yapıyorum. İlk köşemizi tamamladıktan sonra diğer yanındaki boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincirimiz yok. Sadece köşe noktalarında ikişer tane zincirimiz var. Diğer geçişlerin hiçbirinde zincir çekmiyoruz. Şimdi köşe noktasına kadar bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzanlarımızı hazırlayalım. Köşe noktasına geldik. Önce 3 tane buradaki köşe noktasının içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine şuradaki ipimizi de saklayalım. 3 tane trabzanımı yapıp motifimizin diğer köşesine devam ediyorum. Köşe noktasına kadar bütün boşlukları trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi motifi bir göstereyim. Köşeden köşeye arada 1, 2, 3, 4, 5 tane dolgularımız var boşluklarda. Şimdi diğer köşe noktasına geldik. Bu köşeyi yaparken şimdi mesela şu motifimizi alalım. Bu köşeyi yaparken bu motife de yani şu motifi yaparken buna ekleyerek birbirine devam edeceğiz.
Motiflerimiz hep ön yüzde bize bakacak arkadaşlar. Yani tersini çevirmeden motifler hep ön yüz bize bakacak şekilde eklemesini yapacağız. Köşeye geldim. Buraya 1 2 3 tane ikili trabzanları tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Hiç tığımı çıkarmadan tığa ip doladım. Diğer motifi alıyorum. Buradaki motifin dolgularına devam edeceğiz. Köşe noktasına girdim. 1 2 3 tane trabzanı yaptım. Daha sonra tığımı çıkartıyorum. Dediğim gibi bir sürü ekleme çeşidi var ama çantada arada hiç boşluk olmadan bu göstereceğim ekleme daha güzel oldu. Yani farklı ekleme yollarını da kullanabilirsiniz. İlk boşluğun içine girdim. Buradaki ilmeği aldım, geçiriyorum ve bir zincirle kilitliyorum. Daha doladım. Buradaki boşluğun içine giriyorum. Trabzanlarımız hep ikili trabzan ve aralarda hep üçer tane trabzanımız var. 3 taneyi tamamladıktan sonra tığdan çıkardım. Sıradaki boşluğa giriyorum. İlmeği boşluktan geçirdim. Bir zincirle kilitliyorum. Ve buradaki boşluğun içine de 3 tane trabzanı tamamladıktan sonra sırasıyla karşılığına gelen, bakın şöyle motifimizi tuttuğumuz zaman karşılığına gelen boşluğa giriyorum. İlmeği geçirdim. Bir zincirle kilitliyorum. Önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Burada hiç zincir çekmeden karşıdaki boşluğa giriyorum. İlmeği geçirdim ve bir tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzan hazırladıktan sonra karşıdaki boşluğa girdim. İlmeği geçiriyorum. Bir zincirle kilitledim. Tekrar karşıdaki boşluğa girdim. İlmeği geçiriyorum. Bir zincirle kilitledim. Şimdi köşe noktasına geldik. Bakın hem yaptığımız motifin köşe noktası, bu da yapacağımız motifin köşe noktası. Burada önce 3 tane trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Motifteki köşe noktasının içine girip buradaki ilmeği geçiriyorum ve bir zincir daha çekiyorum. Sadece köşe noktalarında birer tane zincir çekiyoruz eklerken. Şimdi motifimizin köşesinde kalan 3 tane trabzanımızı tamamlayalım. Ve devam edeceğiz. İlk köşemizi eklemiş olduk. Pardon, ilk motifimizi eklemiş olduk. Şuraya bir tane daha yapayım. Motifimizi bir görelim. Ve aynı zamanda ister bitince ister şu anda kalan alttaki iplerimizi de kesiyoruz. Şimdi şöyle kısaca bir anlatayım. Şuradaki köşeye yaparak başladık. İlk motifimizin birinci kenarını ve ikinci kenarını tamamladık.
İkinci kenarın kelebeği buradaki köşe noktasındaki 3 tane trabzanını yaptıktan sonra bir zincir çekip karşıdaki yapacağımız motifin kenarına ekleyerek birbirine ekleyerek devam ettik. Şimdi bu motifimizin de bu kenarını ve bu kenarını, yani 1, 2, 3 kenarını tamamlayalım. Şimdi ben devam edeyim. Şuradaki köşe noktasına kadar geleyim. Şimdi ben devam ettim. Buradaki köşe noktamı yaptım. Şimdi diğer motifi ekleyeceğimiz köşeye geldik. Buradaki köşedeki 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane motif alıyorum. Dediğim gibi motifler hep ön yüzü bana bakacak şekilde tığa doladım. Yapacağım motifin herhangi bir köşesinden başlayarak buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tığdan çıkardım. Buradaki boşluğa girdim. Karşısındaki boşluğa girdim. Bir zincirle kilitledim. Aynı şekilde 3 tane yapıyorum. 3 tane trabzanımı tamamlıyorum. Tığdan çıkardım. Sıradaki boşluğa girerek bir zincirle kilitliyorum. Yani hem buradaki motifimizin dolgularını tamamlıyoruz. Aynı zamanda karşıdaki motifin de sırasındaki boşluğa girerek eklemesini yapıyoruz. Evet, son boşluğu da ekledim. Köşe noktasına geldik. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Köşe noktalarında bir zincir çekiyorum. Daha sonra motifteki buradaki boşluğun içine girdim. İlmeği geçiriyorum ve bir zincir daha çekiyorum. Şimdi motifimizin kalan trabzanlarını tamamlayacağız. Önce köşeye bir tane daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde 3 ve 3 2 tane grup şeklinde trabzanımız oluyor. Şimdi motifimizin trabzanlarına devam ediyoruz. Buradaki motifin köşe noktasını yapacağız. Tekrar şu kenara gelelim. Çantamızın zaten 3 tane motifini ekleyeceğiz. Daha sonra ben boyuna doğru 5 tane daha ekleme yapacağız. Bu yani ki çantamızdaki ağız kısmındaki 3 tane motifimiz. Şimdi dolgularımızı tamamlayalım. Artık diğer sıranın motif eklemesini göstereceğim. Onun için şu köşeye kadar gidelim. Köşemizi yapalım. Diğer köşemizde yapıp motifimizin şu sırasını tamamlayacağız. Şimdi şuraya kadar bir tekrar anlatayım arkadaşlar. İlk motifin köşe noktasından yaparak geldik. Birinci ve ikinci kenarı yaptıktan sonra
diğer motifin dolgularını yaparak birbirine ekleyerek geldik. Daha sonra ikinci motifin birinci kenarını ekledik, ikinci kenarını ve üçüncü kenarını tamamladık. Diğer motife geçtik. Bu motifi de ekledikten sonra burası ekleme sırası 1, buradaki kenar 2 ve üçüncü kenarı da tamamlıyoruz. Eğer bundan sonra daha büyük bir parça yapacaksanız şu köşede tekrar diğer motifi ekleyerek devam edeceksiniz. Ama biz 3 tane motif bizim için yeterli. Onun için burada köşe noktasına 3 tane trabzanımı yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Ve motifimizin kalan kenarlarının dolgularını tamamlayacağız. Köşeyi yaptım. Ve şuradaki yapmadığımız dolgu sıralarını yapacağız. Şimdi sıranın başına kadar devam edeceğiz. Sadece şu arada bir geçişimiz var. Onu bir göstereyim. Bütün boşluklara artık bu trabzanlar anlaşılmıştır. 3'er tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi motife başlarken köşemizin 3 tane dolgusunu yapmıştık. Şimdi giderken de aynı noktanın içine 3 tane yaparak yani şu köşe noktasını oluşturacağız. Bakın bu 3 tane yaptığımız dolgu trabzanların aynı boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Karşılıklı 2 dolgunu şuradaki boşluğun içine girerek bir kitleme yapıyorum. 2 tane daha zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Diğer motifin köşe noktasındaki 3 tane trabzanlarını tamamlıyorum. Ve devam edelim diğer köşeye kadar. Bu ilk sırayı birlikte yapalım istiyorum arkadaşlar. Diğer sıralar hepsi aynı şekilde olacak. Şimdi sıranın sonuna kadar beraber gidelim. Onun için artık bu dolguları hızlı geçiyorum. Evet, köşe noktasına geldik. Yine buraya önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Şu 2 tane karşılıklı dolguların arasındaki boşluk var. Oraya giriyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Tekrar 2 tane zincir çekip diğer motifteki köşe noktasının trabzanlarını da tamamladım ve devam ediyorum. Evet, birinci sıra motiflerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya da geçişi göstereceğim.
Sıranın sonuna kadar işte buradaki dolgularımızı tamamlayayım. Köşe noktasına geldim. Eğer mesela sıramız bitti, bu tarafa doğru ineceğiz. Fakat biz bir üst sıraya çıkacağımız için bu köşede 3 tane trabzanı yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Üst sıranın motiflerini tamamlayacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi tekrar bir motif alıyorum. Bu motifimizde şu şekilde şuraya ekleyeceğiz. Yani buradaki dolguları yaparken karşılıklı ekleyeceğiz. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Karşıdaki motifi alıyorum. Dediğim gibi motiflerimiz hep ön yüzü bize bakacak. Şuradaki boşluğun içine giriyorum. Önce 3 tane dolgumu yaptım. Tığdan çıkardım. Bakın ilk yaptığımız motif bu. Buradaki boşluğa giriyorum. İlmeği çektim. Bir zincirle kilitledim. Yandaki boşluğa geçiyorum. Tekrar buradaki boşluğun içinden ilmeğimi geçirip kilitliyorum ve sıradaki 3 tane dolgumu tamamlıyorum. Köşe noktasına kadar olan trabzanları tamamladım. Son eklememi de yaptım. Bir zincirle kilitliyorum. Motiflerimizin köşe noktalarına geldik. Bakın şu şekilde şu köşeyle şuradaki köşeyi birbirine ekleyeceğiz. Köşemizin önce 3 tane trabzanını yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın altta şu tam birleşme noktası var. Oranın şöyle orta noktasına giriyorum. İlmeği aldım. Bir zincir çekiyorum ve motifimin önce köşedeki 3 tane trabzanını yapıp devam ediyorum. Şu eklememizi bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi motifimizin şu köşe noktasına kadar devam edelim. Üst sıranın ilk motifinin kenarını ekledik ve buradaki kenarı da trabzanlarla devam ettik. Köşe noktasına geldik. Şimdi bu araya bu motifin hem bu kenara hem bu kenara eklenerek yapacağız. Köşeye 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki motifi aldım. Yine ön yüzü kendimize bakıyor.
Karşıdaki motifin 3 tane trabzanını yapıyorum. Buradaki boşluğa girdim, ekliyorum. Bu sırayı da gösterdikten sonra arkadaşlar bütün yani motifleriniz ne kadar olursa olsun, kaç sıra olursa olsun aynı şekilde devam ediyor. Evet, köşe noktasına geldik. Şimdi burada tam bakın 1 2 3 motifin birleştiği nokta var. Tam ortaya şu köşe noktasını ekleyeceğiz. Önce köşenin 3 tane trabzanını yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 motifin birleştiği noktanın ortasına giriyorum. Buradaki ilmeği aldım. Geçirdim ve bir zincir daha çekiyorum. Şimdi bu buradaki ikinci motifimizin iki kenara eklenecek. Önce köşeyi yapıyorum. Yani köşenin kalan 3 tane trabzanını yaptım. Buradaki kenarda alttaki motifin kenarına eklenerek devam edecek. Şimdi 3 tane trabzanımı tamamladım. Sıradaki boşluğa giriyorum. İlmeği geçirdim. Bir zincirle kilitliyorum. Yine önce trabzanlarımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden alttaki motifin boşluğuna girdim. Karşıdaki 3 tane trabzanı yapıyorum. Dolgular anlaşıldı sanırım arkadaşlar. Onun için üçer tane hızlı bir şekilde yapıp eklemesini yapıyorum. Şu köşe noktasına kadar olan bütün boşluklara üçer tane trabzanımı yapıyorum. Daha sonra sıradaki boşluğa girip ilmeği geçiriyorum. Ekliyorum. Köşe noktasına geldik. Önce 3 tane trabzanımı tamamlıyorum. Bir zincir çekip iki motifin birleştiği noktanın içine giriyorum. Geçirdim. Bir zincir daha çektim. Ve motifimizin kalan üçüncü kenarını trabzanlarını tamamlayacağız. Sanırım eklemeler anlaşıldı. Bakın şu şekilde. Şimdi şu köşeye gelip yine ekleyelim. Şuradaki noktayı tekrar göstermek istiyorum. Yani bu motifi tamamlayalım. Şurada 3 tane trabzan yaptıktan sonra buraya bir motif daha ekleyeceğiz. Şimdi ben şu kenarını ekleyeyim. Tam birleşme yerini tekrar göstermek istiyorum. Evet,
Üçüncü motifimizde, ikinci sıranın üçüncü motifinde ekleyerek köşe noktasına kadar geldim. Önce köşede 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. 1 2 3 motifin tam birleşme noktasının, yani şuradaki boşluğu, zincirin içine giriyorum. İlmeği aldım, geçirip bir zincir daha çekiyorum ve köşenin kalan 3 tane trabzanını daha yaptım. Ve buradaki karşısındaki boşluğun içine girip ilmeği geçiriyorum ve dolgulara devam ediyoruz. Bütün eklemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani şimdi 6 tane motifi birbirine eklemiş olduk. Şu köşeye kadar geleyim. Evet, her seferinde tığ çıkartıyorum. Çünkü bu modele çantada en güzel bu şekilde eklemek yakıştı. Köşe noktasına geldim. 3 tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki köşenin ortasına girip ilmeği geçirdim. Bir zincir daha çekiyorum. Sanırım artık tamamen anlaşıldı. İkinci sıramızın motiflerini de eklemiş olduk. Bir üst sıraya çıkmak için şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sıranın trabzanlarını yaparak, bakın şuraya geldiğimiz zaman 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tam ortaya ekliyoruz. 2 zincir daha çekip bu köşeye geçiyoruz. Aradaki trabzanları yapıyoruz. Yine köşelere önce 3'er tane boşluğun içine sık iğne ile ekliyoruz. Tekrar 2 zincir ve 3 tane trabzanı yapıp motifin buradaki köşeye geliyoruz. Bu şekilde bir 5 sıra, yani ikinci sırayı tamamladık. 3, 4 ve 5. sıranın motiflerini ekleyelim. ...15 tane motifimizi şöyle 3'e 5 olacak şekilde ekledik. En son buraya geldik. Şimdi bu yapmadığımız kenar var. Aynı eklediğimiz gibi bu tarafı da tamamlayacağız. Şimdi en son bu motifleri ekledim ve buraya kadar geldim. Mesela devam edeceksek tekrar bir motif eklememiz gerekiyor. Şimdi artık benim tamamen eklemelerim bittiği için burada 2 zincir çekiyorum. Ve kalan kenar kısmını tamamlıyoruz. Bu kenarda da şimdi diğer motife geçerken şurası köşe noktamız, oraya kadar bütün hepsini aralara tek tek
3 tane trabzanımızı yaparak geldik. Bakın şurası alttaki motifin köşe noktası. Bir kere yapmıştık yukarı çıkarken. Şimdi oraya 3 tane daha yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tam şu aradaki boşluğa giriyorum. Tekrar 2 zincir ve diğer motifin köşe noktasını yaparak devam edeceğim. Şimdi bu şekilde geliyoruz. Buraya 3 tane 2 zincir şu araya giriyoruz. 2 zincir çekip buradaki köşe noktasını. Sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Buradaki 6 ve yukarıdaki 6 motif çantamızın arka ve ön kısmı, şu ortada kalanı şu şekilde katlıyoruz. Yani şurası taban kısmımız. 15 motifi ekledik. Elimizde 4 tane motif kaldı. Bu 4 motifi de bakın çantamızın şöyle göstereyim. Şu kısmına ekleyeceğiz. İki tanesini bu tarafa, diğer 2 tanesini de o tarafa. Yani şuradaki motifi eklerken, daha doğrusu şöyle göstereyim. Bakın şu kenarı, şu kenar buraya, bu kenar da buraya. Yani şurası tam köşe noktamız olacak. Şimdi bir zincirle kilitledim. Bakın çantamızın sadece baştaki bir motifi hariç 1, 2, 3 tanesini eklemesini yapacağız. Bir motife 3 kenar ekleyeceğiz. Şuradan giriyorum. Üç zincirle yukarı çıktım. Önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. İlk köşemizi yaparken hemen baştan 1 ile ikinci motifin şu ara noktasına giriyorum. İlmeği çektim ve bir zincir daha çekiyorum. Köşenin kalan 3 tane trabzanını yapıyorum. Tekrar tığdan çıkardım. Yanındaki boşluğa giriyorum. Diğer motifleri eklediğimiz gibi buradaki motifin hemen ilk kenarını ikinci sıradaki motife ekliyoruz. Artık bu ekleme anlaşıldığı için arkadaşlar biraz hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum bu araları. Köşe noktasına geldik. Yine 3 tane trabzanımı yapıp bir zincir çekiyorum. Tam şu birleşme noktasının araya girdim. Bir zincir daha çekiyorum. 3 tane yine köşedeki trabzanımı tamamlıyorum.
Şimdi buradaki kenarı tam ortadaki motife ekleyeceğiz. Devam ediyorum yani eklemeye. Birinci kenarını ekledik motifin. Şimdi ikinci kenarını ekliyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yani burada ne yaptıysak diğer tarafta da aynı işlemi, iki motifi bu tarafa, iki motifi diğer tarafa ekleyeceğiz. Köşe noktasına geldim. Yine önce 3 tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekip şuradaki orta noktasına girip bir zincir daha çekiyorum ve köşedeki 3 tane trabzanı tamamlıyorum. Bakın şurası. Şimdi şuradaki ipimi bir keseyim. Şöyle ekledik. Şimdi diğer üçüncü köşeyi de buradaki motife ekleyip çantamızın şu alt taban köşesini yapmış oluyoruz. Şimdi burayı da diğer tarafa ekleyelim. Evet, biraz vaktinizi alıyorum ama bu kısmı tamamen beraber göstermek istedim. Çünkü yeni başlayan arkadaşlar takılabiliyor. Köşeye geldim. Önce 3 tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir. Buradaki köşe iki motifin birleştiği noktaya giriyorum. İlmeği geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve kalan motifimizin dördüncü kenarını tamamlayacağız. Evet, bakın ilk kelebekle başlamıştık. Bitirirken yine ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum, kilitliyorum. Şu boşluğa kadar ipimi yürüttüm. Kesiyorum. Bakın şu birinci motifi buraya ekledik. Şimdi ikinci motifi de üst tarafa ekleyip şurası da taban kısmımız.
Tek fark yana gelen motiflerin üç kenarı ekleniyor arkadaşlar. Yani diğer ekleme tarzı aynı. Sadece üç kenarını ekleyerek yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer motifi de yine aynı şekilde başlamasını beraber yapalım. Önce 3 tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekip bakın şurada zaten yeri belli ediyor. 1 2 şu üç kenara motifimizi ekleyeceğiz. Hemen buradan başladım. Köşenin kalan 3 tane trabzanı da yapıyorum. Ve birleştirmeye başladım. Sanırım birleştirme anlaşıldı. Bu motifin 1, 2, 3 kenarına şu aradaki boşluğa ekleyeceğiz ve yan tarafı da bitmiş olacak. Diğer tarafı da aynı şekilde tamamlayacağız. Ben her iki tarafında eklemesini tamamladım. Şimdi çantamızın ağız kısmına başlayacağız. Şöyle yan taraflardan başlıyorum arkadaşlar. Hani çıkış yerimiz yanda kalsın diye. Mesela şuradan başlayalım. Üç zincir çektim. Buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi sadece şuradaki boşluklara yaparak çantanın ağız kısmında bir iki sıra daha bu şekilde devam edeceğiz. Sadece şuradaki geçişi gösterip buraya kadar beraber gelelim. Şimdi motifteki bütün boşlukları tek tek yapıyoruz. Sadece iki motif geçişinde bir tane buraya, bir tane ortaya, bir tane de buraya. Yani 3 tane ayrı bu deliğe, 3 tane de buradaki boşluğa yapmıyoruz arkadaşlar. Trabzanın birini buraya, birini buraya, birini de buradaki boşluğa yapıyoruz. Şimdi bir tane boşluğa yaptım. Bir tane de şu tepe noktasına birleşim yerine giriyorum. Bir tane de diğer boşluğa yapıyorum. Geçişlerde arada sadece böyle 3 tane dolgumuz var arkadaşlar. Daha sonra bütün boşluklarda tek tek. Dediğim gibi bütün çantanın etrafı, ağız kısmının etrafını bu şekilde devam edeceğiz. Buradakilere üçer tane trabzan, buradakine de bir tane bu boşluğa, bir tane şu tam birleşme noktasına, bir tane de buraya yaparak 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Bütün bir sırayı bu şekilde üçer trabzanlar olarak tamamladık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız.
Yine aynı şekilde bakın yürüterek boşluğa kadar geldim. 1, 2, 3 zincir çekip buradaki boşluktan artık zaten aralarımız belli, geçişleri de yaptığımız için bütün boşluklara yine üçerli trabzanlarımızı yaparak bir sıra daha bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ikinci sıraya gidiyoruz. Yani şu motifin kenarındaki sıra hariç ilk sırayı da tamamladık. Şimdi ikinci sırayı da tamamlayalım. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Yine şuradaki ilk trabzanın şöyle tepe noktasına giriyorum. İçinden geçirip kilitledim. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İki sıra böyle dolgularımızı yaptıktan sonra yani motifin kenarıyla 3 sıra oluyor. Şimdi yarım trabzanlar yapacağız. 2 zincir çektim. Şuradaki tepe noktaların içine girerek trabzan yapıyorum. Yani trabzan derken arkadaşlar yarım trabzan veya dolamalı sık iğne, ikisi de aynı. Tığıma doluyorum. Bir kere de çekiyorum. Tığa doluyorum. Tepe noktasına giriyorum. Bir kere de çekiyorum. Şurada bir püf noktasını da göstereyim. Şimdi yaparken belki daha net yakından göstereyim. Tığıma doladım. Şimdi direkt şuradaki boşluğa girersek bu arada böyle delikler oluşur. Geçişlerde şuralarda bu ilk sıra zaten daha sonraki sıralarda yok. Şu boştu şuraya değil arkadaşlar. Şöyle şu ilk trabzanı şöyle orta noktasına doğru giriyorum. Öyle yarım trabzan yapıyorum. Tığa doladım. Bir kere çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir kere de bütün ilmekleri çekiyorum. Tığa doladım. Dediğim gibi şöyle şuradaki boşluğa değil. Şu ilk trabzanın da bir ilmeğini alarak yaparsanız şu aralar daha muntazam olacaktır. Bu da böyle minik bir püf noktası olsun. Hatta şurada bir daha anlaşılsın diye. Bakın direkt boşluğa girersem şu geçişini yapayım. Şurada şöyle bir boşluklar oluşuyor. O olmaması için buradaki boşluğa değil ilk trabzanı şöyle ilk ilmeğin tepe noktasına doğru girerek alıyorum, birleştiriyorum. Şimdi bu yarım trabzandan şimdi bu birinci sıramız 3 sıra yapacağız. Yani bu birinci sıradan sonra 2 sıra daha yapıp bir sırada sık iğne yapalım. Sap kısmının yapımına geçelim. Yani bu birinci sıramız tamamlayacağız. 2 ve 3. 3 sıra böyle yarım trabzan, bir sırada sık iğne gidelim. Çantamız şu anda şu şekilde. Evet, sıralarımızı tamamlayalım. Sap kısmına geçelim. 1, 2, 3 sıra yarım trabzan yaptık. Şimdi de bir sıra çantamızın tüm etrafına sık iğne olarak tamamlayacağız. Şimdi şu sıramı tamamlayayım. Şimdi hiç tığıma dolamadan bütün çantanın etrafını böyle bu şekilde sık iğne olarak tamamlayalım.
sıra sık iğneyi tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Artık burada çantamızın sapı için zincir çekeceğiz. Ayarlamasında mesela ben şöyle şu alttaki bir 2 üçüncü mavini şöyle tuttum arkadaşlar. Şuraya bir işaret koydum. Aynı şekilde arada bir motif bıraktım. Bir 2 üçüncünün şöyle hizasına işaret koydum. Ve diğer tarafına da şöyle işaretleri koydum. Eşitledim çantamı. Daha dar sap da yapabilirsiniz. Daha geniş sap da yapabilirsiniz. Yani şu aradaki boşluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şuradaki işareti çıkartıyorum. Şimdi çantamızın sapı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 çok sıkı olmayan böyle zincir çekeceğiz. 90 tane zincir çekelim. Şimdi 90 tane zincirimizi çektikten sonra burada işaret koyduğumuz yeri çıkartıyorum. Ve bu noktaya girerek burada bir kitleme yapıyorum. Ve sık iğneye diğer tarafın sap kısmına kadar devam ediyorum. Şu işaretimize kadar sık iğne olarak devam edelim. Evet, buraya kadar sık iğne olarak geldim, işaretimin olduğu yere kadar yine 90 tane zincirimi çektim. Aynı diğer taraftaki gibi. Ve buradaki işareti de çıkartıyorum. Ve sık iğneme devam ediyorum. Bakın şu anda şu durumda. Şimdi devam edelim. Sapın zincirine geçişi göstereyim. Şimdi çantamızın sap kısmındaki buradaki zincirleri sık iğne olarak yapacağız. Fakat bu arada bir balonluk olmaması için her geçişlerde bir ikisini birlikte alma olarak yapacağız. Hem başında hem sonunda yapacağız bu işlemi. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta da yapıyoruz arkadaşlar. Onun için sadece bu tarafı göstermem yeterlidir. Şimdi sapın en son zincirine kadar geldim. Pardon, sık iğnenin en sonuna geldim. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de zincirin içinden alıyorum. Bu 3 ilmeği birlikte şu şekilde alarak şurada bir birleştirme yapıyorum. Daha sonra bütün zincirlerin içinden alarak sık iğneye devam ediyorum. Bakın şurada şöyle bir birleştirme noktamız var. Şimdi bütün zinciri sık iğne olarak tamamlayalım. Zincire tek tek sık iğne yaparak
Bitimindeki birleştirme noktasına geldik. Bu son sık iğnem. Şimdi buradaki son zincirle bakın buradan bir tane alıyorum. Bir tane de çantanın tepesindeki sık iğneden aldım. Buradaki 3 ilmeği şöyle birlikte alarak burada bir birleştirme yaptım ve devam ediyorum. Dediğim gibi bu tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde yaparak sıramızı tamamlayacağız. Çantamızın sapının ikinci sırasına geldik. Burada yaptığımız işlemi her sıra yapacağız. Bak, sonuna kadar geliyorum. Bakın zaten bir sıra önce şurada beraber aldığımız ilmek var. Oraya kadar geliyorum. Orada yeri belli olan ilmeğin bir sağından bir tane de solundan. Yani aslında bir tane bedenden bir tane de sap kısmından almış oluyoruz. Bu üçünü birlikte alıyorum. Şurada böyle burada oluşacak olan fazlalığı bu şekilde azaltmış oluyoruz. Aynı şekilde çantamızın bedene geçerken de bakın şurada net görünebiliyor mu arkadaşlar? İki ilmeği beraber almıştık. Yani bir sağdan bir soldan. Yine buradaki ilmeğin sağından ve solundan alarak 3 ilmeği birlikte alarak burada bir kesme işlemi yapıyoruz ki çantamızın sapı ile bedeni arasındaki yerde fazlalık olmasın. Yani orada bir balonluk olmasın diye. Bu işlemi bakın şöyle yavaş yavaş şu şekilde çıkacak. Şimdi ikinci sıradayız. Bu şekilde 6 sıra yaparak çantamızın sap kısmını tamamlayacağız. Yani ben 6 sıra yaptım, yeterli oldu. Bu şekilde çantamızı tamamlayacağız. Ben daha önceden yaptığım bu siyah olduğu için ekranda gösteremedim. Bakın sapımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sık iğne yaparak şu arası belli mi bilmiyorum. Bir sağdan bir soldan alarak şurada zaten hafiften bir çizgimiz çıkıyor. Çok net belli değildir ama bakın hiç şurada bir fazlalığımız olmuyor. Bu da siyah arkadaşlar. Hani siyah yapmak isteyenler için aynı motifleri siyah olarak siyah zeminde kullandım. Burada bir de çantamızın bitmiş halinin santimini de vereyim. ...31 santim şu yüksekliği, en kısmı da 43,5-44 santim civarında oldu. Ve ben bunu terziye vermiştim. İçinde diktirdim. Bakın şuraya böyle bir çıt çıt diktik. Fermuar istemedim. Çünkü torba çantalarda fermuar çok güzel durmuyor. Bakın şöyle cep koydurdum. Çok belli değil ama. Aynı şekilde kremin içinde diktireceğim. Çantamız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.